Herkese merhaba arkadaşlar. Hatırlarsanız dün attığım videoda bir plandan bahsetmiştim. Burada 10.900'e kadar olan senaryoyu göstermiştim. Ve bundan sonra ne yapacağımızı kendiniz bir hayal edin demiştim. Bu sizin olayı tam anlamanız içindi. Şimdi yenisinden bahsedeceğim ama kalın devamından. Bundan önce şunu sizden isteyeceğim. Çünkü ben söylemedikçe kesinlikle bunu fark ettim. Yapmıyorsunuz. Arkadaşlar video hoşunuza gittiyse lütfen şu beğen tuşuna basın. Eğer ki hoşunuza gitmiyorsa, aklınızda takılan bir konu varsa yorumlarda belirtip beğenme tuşuna da basabilirsiniz. Bu sıkıntı değil ama bana görüşlerinizi bildirmenizi istiyorum arkadaşlar. Abone olan herkese 568 kişiye çok teşekkürler. Eğer ki komisyon indirim fırsatlarından yararlanmak istiyorsanız böyle açıklama kısmında direkt kayıt linkleri bırakıyorum arkadaşlar. Spot piyasası için ömür boyu %20 komisyon indirimi kazanabiliyorsunuz. İlk defa hesap açacaksanız ve ilk defa vadeli işlemlerde işlem yapacaksanız neredeydi o? Şu. Buna tıkladığınızda buradan kayıt olursanız ömür boyu değil bu. Sadece ilk ay için geçerli ve Binance'in alabileceğiniz en büyük indirimi bu arkadaşlar. %20 indirim. First month diyor, yani ilk ay için geçerli. %10 komisyon indirimi kazanabiliyorsunuz. Bu fırsatları da yararlanmayı unutmayın. Fırsatlardan yararlanmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi videomuza geri gelelim. İlk başta dünkü attığım videoyu izlemelisiniz. Bundan bir önceki video hemen. Ben kartlara muhtemelen koyamayacağım bunu. Çünkü şu anda evimde değilim. Dünkü attığım videoyu kesinlikle izleyin. Ve ufacık bir bahsedecek olursak en son demiştim ki gösterge fiyatı 10.900'e geldiğinde elimde 600 dolar bakiyem vardı ve 450 dolar kullanılabilir bakiyem kalmıştı. Yani işlem açabilecek bakiyem kalmıştı. 10.900'den 0.25 ve 10.500'den 0.25 BTC büyüklüğünde Bitcoin'im vardı. Yani işlemim vardı, pozisyonum vardı. Şimdi 6. plana geçelim. Ya şöyle mi? Yok, dik çekelim. Evet. Şimdi gösterge fiyatımız 11.000 dolara çıkarsa. Burada ne kadar da göstergemiz? 10.900'dü değil mi? Şimdi 11.000 dolara çıktığında arkadaşlar ne yapacağız? Bakın 10.950'den 0.25 daha 0.25 açmıştım. 11.000'den 0.25 daha açtım. Ve bu ortalama yükseltme ile hemen onu da göstereyim bu videonun başında. Futures kısmına gelelim. Hesap makinesi. Evet, internetim biraz kötü, kusura bakmayın. Çünkü evimde değilim. Yazlıktayım bir arkadaşın. Open Price kısmına geldiğimizde mesela 10.950'den 0.25 BTC almıştık. 11.000'den de 10.950'den değil, pardon, 10.900'den almıştık. 0.25 BTC daha aldığımda 11.000'den ortalamamız gördüğünüz gibi 10.950 dolar oluyor arkadaşlar. Yani bu şekilde hesaplanıyor. Burada da ben işte ilk başta demiştim ya 500 dolar hareketin ondan sonra 11.000'den açmamız gerekiyor diye. Ama ben burada 10.900'den açtım ki çünkü 10.005 her türlü açacağım pozisyonu. Ondan dolayı ortalamam düşsün diye öyle yaptım. 10.000 normalde 11.000 dolardan 0.5 BTC olacaktı. Ben o yaptığım uyanıklık sayesinde 10.950 dolardan 0.5 BTC oldu. 50 dolar bir daha aşağıdan girmiş oldum longa. Ve 10.500'den yine 0.5 BTC'm 0.25 BTC'm duruyor. Bunu iki katı girme sebebim arkadaşlar. Hemen bir altta göstereceğim onu. İlk başta bakiyemize bakalım. Bakiyem 600 dolar ve yine açabileceğim kullanılabilir bakiyem 425 dolar. Likidasyonlarım da bu şekilde. HEDG modun likidasyonu 9.109 dolar. Yani 9.109 dolara düşerse likide olacağım. Tabi o zamana kadar 10.500'e falan düşerse ben yine 0.25 BTC daha poz açıp likidasyonumu sonsuz yapabilirim ama bu bundan sonraki konu. Onu da göstereceğim. Şimdi hemen bakalım. 0.25 girmiştim değil mi? Bunu iki katı girmiştim. Ne demiştik? Bunun iki katı gireceksiniz tersi bir durum olduğunda. Yani diğer bir mesela aşağıda doğru inmiş olsaydı şöyle göstereyim onu. Nerede 10.007 başlangıç. Mesela şu durumda 10.900 ya, buradan açıldı. Mesela 10.500'de de 10.000'e düşseydi bu sefer de long'u iki katı girecektik. Değil mi? O şekilde olacak arkadaşlar. Terse kalan pozisyonun diğer pozisyonu iki katı girecek. Long terse kaldıysa short'u iki katı girecek. Short'u iki katı gireceksin. Short terse kaldı burada. Long'u iki katı girdim. Şimdi gösterge fiyatımız 11.400'e çıktığında arkadaşlar bu bizim için en iyi senaryo. Yükseldi ve 400'de 11.000'den 11.400'e çıkması çok makul bir fiyat. Değil mi? Şimdi long pozisyonumuz
10.950'den 0.5 BTC'ydi. Shortumuz 10.500'den 0.25 BTC'ydi. Birazcık yavaş anlatmaya çalışıyorum. Şimdi burada gördüğünüz gibi ben 11.400'den 0.25 BTC daha açıp bu ikisinin büyüklüklerini eşitledim. 0.5 0.5 yaptım. Ve böylelikle ortalamam 10.950 oldu. Hemen size göstereyim bunu da. Şimdi short'a tıklayalım. Neydi bunun girişi? 10.500'den 0.25 değil mi? 11.400'den 0.25 daha girseydim. Bakın isterseniz değiştireyim şunu. 10.940 yazıyor değil mi? 25'e çektiğimde 10.950 dolar oldu. Ne oldu? Girişleri ve büyüklükleri aynı oldu. Long ve short pozisyonu. Ben bunu 10.950'ye düşürmeseydim ne olacaktı arkadaşlar? Bunu 10.500'den girmem lazımdı ki ortalama 11.000 dolar olsun. Yani bir 100 dolar ekstra bir etki edecekti. Onun için 10.900'den açtım ilk long pozisyonumu. Umarım anlamışsınızdır. Yani burada giriş fiyatları ve büyüklükleri aynı olduğu için bakın kullanılabilir bakiye 425 dolardı. Burada 500 dolar oldu. Sebebi ise bakın bu 50 dolar, bu da 50 dolar bir kullanım ücreti kullanıyor. Yani cost kullanıyor. Bu pozisyonu açma kostum bu. Ben bu pozisyonları herhangi bir fiyatla mesela 15 bin dolardan falan da kapatsam bu bana bir zarar yazmayacak. Bu 50-50-100 dolar bana geri gelecek. Yani benim kullanılabilir bakiyem, toplam bakiyem yine 600 dolar kalacak. Burada değişen hiçbir şey yok. Bu şekilde bir durum olursa genelde böyle oluyor zaten. İki pozisyonunuzu da sıfır zararla kapatabilirsiniz arkadaşlar. Yani mesela 10.400 yerine 10.500'den short açarsınız. Burada bir 50 dolar bir kar sağlarsınız vesaire vesaire. Bu şekilde olur arkadaşlar. Eğer ki böyle bir durum olursa şurada bahsettiğim gibi short terse kalıp long'u iki katı açarsanız ve azıcık daha yükselmeye devam ederse yani toplam short fiyatınızın nasıl diyeyim short'u 10.500'den girmiştik ya gösterge fiyatı 11.500 yani 1000 dolar bir hareketle yeniden pozisyon açarsanız ortalamanızı eşitlemiş olursunuz. Ve bu şekilde pozdan çıkarsanız hiçbir şekilde para kaybetmezsiniz. Tabi bu güzel senaryo. Bu da yani güzel bir senaryo sayılır. Böyle giderse kurtulmak çok kolay. Ama bundan sonra yine şöyle bir şey olabilir. Burada 11.000 dolara gidip 11.400'e gelmeyebilir. Mesela 10.700'e düşebilir arkadaşlar. Burada ne yapmamız lazım? Burada hiçbir şey yapamayız. Şimdi burayı aklınızdan çıkartın. Çünkü 10.950'den 0.5'e çıktı. Burada 10.500'den de 0.25. Yani burayı atladım şu anda. 11.000'den kaça 10.700'e düştü. Ve ortalamamın tabii ki 11.000'e çıktığı için 10.950 yaptım. Yine burada 600 dolar kullanılabilir bakiye. Burada da 350 dolara düştü. Bakın burada 425'ti. Burada 350'ye düştü. Niye? Çünkü fiyat longumun büyüklüğü daha büyük. Aşağı doğru düştükçe bu bana daha büyük zarar yazacak. Ve bu da zaten terste kaldığı için bu da zarar yazıyor. Ve bunların kendi giriş fiyatları var. Yani bu 25 dolar bu da 50 dolar toplam 75 dolar bir masrafı var bana. Yani benim kalan kullanılabilir bakiyem 350 dolar. Ben 10.700 dolar civarındayken Bitcoin'in fiyatı 350 dolarlık bir işlem daha yapma hakkına sahip oluyorum. Evet. Şimdi 10.700'den 10.500 dolara düşerse arkadaşlar burada yapmam gereken hemen short pozisyonundan bir tane daha açmak. Yani bunların büyüklüklerini eşitlemek çünkü arkadaşlar. Burada yapma sebebim şimdi 10.500'den neydi likidasyonumuz? Hemen göstereyim şurada değil şurada. 9.100 dolardı değil mi? 9.110 dolar. 9.110 dolara düşerse biz sıfırlanacağız çünkü. Ve ne demiştik? Bir pozisyon terse kalırsa diğer pozisyonun iki katı girmemiz lazım değil mi? Mesela bu 0.5 ise bunu 1 BTC yapmam lazım. Yani 1 BTC yapabilmem için de bunu ne yapmam lazım? 0.75 Bitcoin girmem lazım. Eğer ki ben 10.500'den 0.25 açmazsam 10.200'e 10.000'e düştüğünde o short'un ortalaması daha aşağı iner. Bak şöyle göstereyim size. 10.500'den 0.25 short'um vardı ya benim. Mesela 10.500'den bir 0.25 daha açıyorum. Ortalamam yine 10.500 normal olarak. Eğer 10.000'e düştüğünde ben buradan 0.5 daha açarsam 10.250 oldu gördüğünüz gibi. Ama şöyle düşünün. Bunu kapatayım. Bunu direkt 0.75'ten yapayım. Bu sefer bakın 10.175'e düştü. 10.250 nerede? 10.170, 10.125 nerede? Bu şekilde yaptığımda ortalamam daha aşağıda olur. Short'un ki aşağıda olması iyi bir şey değil biliyorsunuz. Yukarıda long'un ki aşağıda olacak. Short'un ki daha yukarıda olacak giriş fiyatı ki daha çok kar ettirsin.
Mantığı bu şekilde. Bundan dolayı 10.500'e geldiğimde arkadaşlar ikisinin büyüklüklerini eşitliyorum. Ve büyüklüklerini eşitlediğimde de likidasyonum buraya yok, doğru yazmışım. 93.750 dolar oluyor ve yani bu da sonsuz demek, biliyorsunuz. Böyle bir durumda likidasyonum sonsuz oluyor ve bundan dolayı da bir sıkıntı yok. Şimdi bundan sonraki videoda yine burada durduracağım arkadaşlar. Kafanız karışmasın. Olayı sindirin diye böyle bırakıyorum. Bundan sonraki videoda olası senaryolara bahsedeceğim. Ama olası senaryodan önce şimdi 10.500 dolar dedim ya. Eğer ki pozisyonlarımız ne oldu? 10.950 dolardan 0.5, 10.500 dolardan 0.5. Eğer ki Bitcoin'in fiyatı 10.500 ile 10.950 dolar arasında gezerse biz biraz bekleme yapacağız arkadaşlar. Biraz sabredeceğiz. Hedge mod sabır işi. Sürekli işlem açma işi değil arkadaşlar. Hiç para kaybetmeden güzel paralar kazanmanın yöntemi. Tabii ben size burada terse kaldığı durumları anlattığım için başlangıç fiyatımız 500 dolardı. Bir ton çetrefil çektik burada. Sadece 100 dolar mı kazandık diyebilirsiniz. Ama bu iş böyle olmuyor. Böyle terse kalma işi çok az bir durumda. Yani nasıl desem 10 işleminizden 3'ünde falan olur. Siz bu zaten kalan 7 işlemde çok güzel paralar kazanacaksınız. Ben bu kurtulma işlemlerinden sonra sizden ona da bahsedeceğim. Eğer ki 10.500 ile 950 dolar arasında kalırsa biraz bekleme yapacağız arkadaşlar. Ve ben bir sonraki videoda bundan devamını anlatacağım. Eğer video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Telegram grubumuza katılabilirsiniz ve Telegram'dan bana her zaman istediğinizi sorabilirsiniz. Müsait olduğum sürece hepinize yardımda bulunmaya çalışıyorum zaten arkadaşlar. Orada da yine bilgili arkadaşlarımız var. Onlara da sorabilirsiniz. Peki bizim bilmediğimiz bir şeyi bize anlatacaksınız. O da olabilir. Birbirimize yardımlaşabiliriz. Hiçbir ücret talep etmiyoruz kimseden. Ne e-mail konularında ne de Bitcoin konularında. Kendi bildiğimiz tecrübelerimizden tecrübelerimizi birbirimizle paylaşıyoruz. Zaten kanalımın sloganında kimse her şeyi bilemez. Birlikten kuvvet doğar şeklinde bir şeydi. Bunun için Telegram grubumuza katılmanızı çok isterim arkadaşlar. Umarım sizin canınıza sıkmamışımdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.